Canım arkadaşlarım merhabalar. Şimdi size yüksek yağ yakıcı özelliği olan harika bir karışımdan bahsedeceğim. Bu üç şeyi karıştırır birlikte içerseniz ciddi anlamda hızlıca zayıflıyorsunuz. Hemen tarife geçiyorum. Bu arada arkadaşlarım bu videonun sonunda günlük beslenme örneklerinden size böyle fotoğraflı bir slide gösterisi yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi şöyle güzel bir demlik alıyoruz. İçerisinde bugün kiraz sapı kullanacağız arkadaşlar. Tam da güzel bir şekilde mevsimi, hepimizin kolay ulaşabileceği bir malzeme. Derler ki şöyle bir rivayet var kirazla ilgili. 40 gün beni içeni sapını sapıma çeviririm, yani inceltirim, zayıflatırım gibi dilden dile söylene gelmiş bir gerçek var. Aynı zamanda bilimsel olarak bakıldığında da kiraz sapının içerisinde antioksidan malzemeler, maddeler var. Yağ yakıcı özelliğe de sahip güzel malzemeler var. Şimdi hemen şöyle bir tutam 20-25 kadar, belki daha fazla kiraz sapımı demliğimin içerisine atıyorum. Sonrasında 2 malzeme daha ilavemiz olacak ve bu kür gerçekten acayip yağ yakıcı, iştah kapatıcı bir özellik kazanacak. Bunlardan bir tanesi hibiskus sevgili arkadaşlarım. Bunu bütün aktarlarda, bazı büyük marketlerde, hatta bakkallarda bile bulabilirsiniz. Ben görmüştüm, her yerde oluyor. Şimdi hibiskusu sonra ilave edeceğiz. Bir limon dilimi ilave ettikten sonra 3 su bardağı kaynar suyumu demliğimin içerisine alıyorum ve kaynatma işlemi yapacağız. Fokurdadıktan sonra yaklaşık bir 10-12 dakika kadar kısık ateşte ya da orta ateşte bu şekilde kiraz sapımızı limonumuzla birlikte kaynatacağız. Acayip güzel ödem attırıcı bir özelliğe sahip. Gerçekten el ayak şişkinlikleri, işte o ağırlık hissi, ödemden dolayı kilo veremeyen birçok arkadaşım var. Onların yardımına koşacak. Şimdi 10-12 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum demliğimi ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar hibiskustan koyacağım ve birlikte demlenmelerini bekleyeceğim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar demliğimin ağzını kapatarak bekleyeceğim. Hibiskusu dediğim gibi her yerde bulabilirsiniz. Hibiskusun çok güzel bir özelliği var. Bol bol su içmenizi sağlıyor. Sizde hafif bir ağız kuruluğu yaparak size bol bol su içiriyor. Şimdi dediğim gibi bir tatlı kaşığı miktarında da hibiskusumdan kürün içerisine ilave ediyorum. Demliğimin kapağını kapatacağım ve yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde demlenmesini sağlayacağım. Aynı zamanda bu kürün tadı da çok güzel sevgili arkadaşlarım. Hem zayıflatıyor, hem pratik, hem de aroması, tadı harika. Çok seveceğinizden eminim. Şimdi şöyle bir 5 dakika demlensin. Sonra da bardağımıza alarak kullanımı anlatacağım. Evet, artık yağ yakıcı, iştah kapatıcı 3 malzemeden oluşan çayımız hazır. Zayıflama çayımız hazır. Gördüğünüz gibi rengi harika. Şimdi hemen şöyle bardağımızı alalım. Sabah ve akşam yemeklerinden önce bu şekilde bir bardak içiyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten bu demliğin içerisinde 2 bardaklık bir kür var ve bunun bir bardağını sabah içiyoruz. Diğerini de içinden malzemeleri süzerek bir bardağa alıyoruz. Bir köşede bekletiyoruz. Akşam yemeğinden yarım saat önce de onu tüketiyoruz. Gün içerisinde lütfen bol bol su içiyoruz. Çünkü unutmayalım, bu kürlerin yakmış olduğu yağlar vücudumuzdan ter ya da idrar yoluyla atılacak. Bu yüzden lütfen vücudun güzel bir şekilde toksinlerini atması için gün içerisinde bol bol su içmeyi unutmayın. Şimdi zaten beslenme örneklerinde videonun sonuna doğru su tüketiminden de minicik bahsetmek istiyorum. Su tüketimi her şeydir. Candır, kandır, enerjidir ve zayıflamanın önündeki en büyük engellerden biri su tüketmemektir. Dolayısıyla biz bol bol su içme alışkanlığı kazanacağız. Bunu bu şekilde bir ay kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sabah, akşam yemeklerden önce. Şimdi gelelim böyle sabahtan akşama kadar ne yapabiliriz, ne yiyebiliriz, ne içebiliriz? Biliyorsunuz beni Instagram'dan takip edenler çok aşina bu duruma. Ben her sabah güne şöyle tarçınlı güzel bir Türk kahvesiyle başlıyorum. Sonrasında
bir bardak da şöyle güzel limonlu bir su içebiliyorum bazen. Bunu her zaman yapmıyorum. Sadece kahveden sonra su canım çekerse bunu yarım ya da çeyrek limonla tatlandırarak o şekilde tüketiyorum. Bütün bunlar kahvaltıdan önce oluyor. Tabii sonra geç zamanda acıkıyorum. Bunlar bana tokluk hissi veriyor. Yediğimde de şöyle tabak hazırlayabiliyorum. Bazen tam buğday ekmeği tüketebiliyorum. Kahvaltımda bir yumurta mutlaka oluyor. Bu şekilde sahanda olabilir. Haşlanmış katı yumurta olabilir. Bazen de böyle çok bir şey tüketmiyorum. Çok canım istemediği zamanlar. Gördüğünüz gibi zeytini birazcık abartmışım. Az tuzlu bir zeytin yenebilir arkadaşlar. 10 tane kadar yenebilir. Sonrasında kahvaltıdan sonra böyle arada işlerimi görürken mutlaka bir bardak yeşil çay tüketiyorum arkadaşlar. Gün içerisinde mutlaka bir ya da iki kupa yeşil çay tüketmeye gayret edin. Bu da sizin vücudunuzda asla ödem bırakmayacak süreç içerisinde ödemsiz bir vücutla gideceksiniz. Bu da mesela benim öğle yemeğimden bir örnekti. Burada bir göbek salata, birazcık közlenmiş kırmızı kapya biber, birazcık peynir ve zeytin görüyorsunuz. Bu da güzel bir öğlen yemeğiydi. Üzerine şöyle nane, baharatlar koydum. Sonrasında öğleden sonra 3.30-4 gibi hafif bir acıkma oluyor. O zamanda da şöyle azıcık bir miktar çiğ kuru yemiş ve yanında bir bardak siyah çayla ara öğün yapıyorum. Bunu sıkça yapıyorum çalışırken de. Evet, şimdi su tüketimi gerçekten gün içerisinde şu yarım litrelik şişeyi neredeyse 4-5 kez dolduruyorum arkadaşlar. En az 2-2,5 litre su tüketimi gün içerisinde şart. Hangi kürü yaparsanız yapın suyu tüketin. Bu da yine bir öğle yemeği örneğimden bir tanesi. Burada da yarım göbek marul, bir tane salatalık ve bir kutu da konserve ton balığı görüyorsunuz. Zeytinyağı ve limonla da tatlandırarak öğle yemeği şeklinde tüketebilirsiniz. Yine akşam üzeri yeşil çay tüketebilirsiniz. Dediğim gibi günde 2 kupa oldukça idealdir. Bu da benim öğle üzeri, akşam üzeri tükettiğim bir yeşil çaydan bir fotoğrafladığım bir görüntü sizler için. Yine aynı şekilde farklı bitki çayları da olabilir. Bu da biraz önce videonun başında görmüş olduğunuz kiraz saplı hibiskus çayım. Bu da bir bitki çayı sonuçta ve bu da akşam üzeri yemekten önce gayet rahatlıkla kullanılabilir. Akşam yemekleri için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Akşam yemeklerini mümkün olduğunca saat 5 ya da 6 gibi sonlandırmaya çalışın. Bu çok daha sağlıklı ve güzel olacaktır. Bu da yine bir akşam yemeğimdi. Bir su bardağı yoğurdum, bir tane şeftalim, 2 yemek kaşığı yulaf ezmem ve 10 tane de fındığım vardı. Yine bir diğer günün akşam yemeklerinden 4 yemek kaşığı barbunya ve birazcık kıymalı yumurta. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar bilgiler bulabileceğiniz bir video olmuştur. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.